Arkadaşlar herkese selamlar. Yine karantina günlerinden birindeyiz. Ben de arabayla dışarı çıktım. Sizler için video yapmaya geldim. Biliyorsunuz artık testler yapamıyorum. Elimdeki testleri paylaşıyorum. Ancak kendi aracımda videolar paylaşmaya çalışıyorum. Siz de zaten seviyorsunuz. Çoğunuzun hoşuna gidiyor. Yine böyle gezeceğiz, dolaşacağız. Bir tur atacağız. Hani böyle güzel virajlar çıkarsa eğlencesini çıkarırız. Umarım videoyu beğenirsiniz. Ben şimdi bu arkadakiyle sürüşe geçeyim. Sizlere şöyle güzel manzaralar yakalayayım. Arkadaşlar bakın ne gidiyor. Şunlara bakın. Abi aşırı büyük. Şunun boyuna bakar mısınız? Nasıl söyleyeceğim ki ben size boyutunu? Şu an geniş açıdayım. Yani efsane bir şey. Şuradan nasıl dönecek acaba? Merak ettim bak. Şu anda yol açıldı. Yani bak yanına bir tır gelsin, size onun boyutundan hesap ettireceğim. Kafa kafaya koydurup. Bak şu tır geliyor, tamam mı? Normal bildiğiniz koca tır. Ve onun yanında nasıl gözüküyor? Gördünüz mü? Yani 1/3 falan. Şu anda orada durdu. Dur arabayı stop edeyim. Belki onun belki de 1/20. Bu yukarıya çıkmıştık bak. Şu yukarıda. Pervaneler yukarıda. Şu an gözükmüyor sisin içinde. Abi acayip soğuktu. O videoyu paylaşmıştım da aşırı güzeldi yani. Ben tekrar oraya çıkarım. Bu sefer Passat'la çıkacağım. Büyük ihtimalle onun yanına bir tane daha kuracaklar. Şu an dönmeye çalışıyor. Orada bir direk var aslında, biliyor musun? Onu aslında yemeyecek bakayım. Tam orada yanında bir direk var. Vallahi ne güzel denk geldi ya. Tam tepeye park ettim arabayı, bu geldi. O arkasına bir araba falan saplansa ne hale gelir ya. Çift sivri ucu. Burası dediğim gibi G evi. Eşmenin tepesine yapıyorlar işte. Şuradan bir yol var. Eşmenin tepesine çıkıyorsunuz. Orada. Evet. Yolun karşısındaki o şeyi altına aldı. Ortada bir refüj vardı. Refüjü altına aldı, öyle dönüyor. Ağır ağır bir yere çarpmadan dönmeye çalışıyorlar. Çok yolu var ya. Bu adamlar bugün çıkarmaları çok zor yani. Ve yukarıda fırtına oluyor. Şu an burada yağmur varsa yukarısı fırtınalıdır. Bence bugün çıkarmazlar bunları ya. Donarlar yani böyle yavaş yavaş. İnsanlar bak dolaşıyor etrafında. Her araçta bir kontrolcü var bak. Arkadakini ayrıca döndürebiliyorlar galiba. Sanki öyle bir hava var. Daha döndü. Acaba nereden geliyor? Bak şimdi burası şu yön Eskişehir yönü. Bu taraf Eskişehir yönü. Yani İstanbul'dan gelmiyor bunlar. Fabrikası nerede acaba? Ben bir montumu giyeyim, hava soğuk. Şu korna çalması beni deli ediyor ya. Ya bir yandan seviyorum, bir yandan çok dikkat çekiyor. Bak ikinciyi çok hızlı döndürdüm. Işık çözünce montu giydim geldim, adam döndü neredeyse. Yoluna çıktı. Pervanelerin hepsini döndürdüler, rüzgar güllerinin. İki tanesi ön tarafta. Orada durdular nedense. Aynı o koruma araçlarında da siren var. Öyle, hadi gelin bakalım. 54 Passat B8'de yola çıkalım. Nasıl gözüküyor benimki? İdare eder değil mi? Abi jantlar kötü ya. Vallahi jantlar kötü de işte. Ne yapayım? Bak bunu da OBD'yle onunla açtım. Hadi bakalım yola çıkalım. Önce yakıt tüketimimizi sıfırlayayım. Gezeceğiz bakalım ne yakacak, onu da hem size göstermiş olayım. Biraz yukarılara çıkacağız, fazla yakabilir. Bildiğiniz üzere aracım 1.4 TSI 125'lik benzinli bir araç. Volkswagen Passat 2018 model. O yüzden bazılarınızda teyip farklı geliyor. 2018'lerde teyipler farklı geliyor. Arkadaşlar kanala abone olup videoyu beğenirseniz sevinirim. Daha güzel videolar gelecek, emin olun. Hepinize teşekkür ederim. Burası Sakarya'nın Geyve ilçesi Köprübaşı köyü. Zaten bak Toroslardan hemen köye geldiğimiz belli olması lazım. Yıllarca Toros kullanmış olarak. Şöyle sileceğimiz otomatiği alalım. Umarım yollarımız güzeldir. Buralara hiç daha önce gelmedim. Bizim Dursun söyledi. Bir git video çek diyor. Şöyle buralarda biraz daha zorlamadan yapalım ki aracımıza zarar vermeyelim. Yol bayağı darmış ama inşallah yukarıda düzelir. Şöyle Köprübaşı tarafına dönelim bakalım. Kayıttayız.
Ya şöyle keskin virajları çok seviyorum. Evet. Bizim takipçiydi galiba. Ama şimdi dönüşte bakarım ona ben. Şimdi hava kararırsa güzel görüntü çıkmaz. Şu ortalama tüketimi kapatayım da psikolojim bozulmasın. Bu şekilde olur arkadaşlar. İlk kilometrelerde böyle yüksek olur. Ondan siz aldanmayın. Çok aşırı zorlamayacağım ya. Sevmiyorum öyle çok fazla bağırtmayı arabayı. Güzel, keyfinde. Evde canım sıkılıyor. Böylece can sıkıntımı atıyorum. Buralar böyle işte köyün yukarıları tırmanıyoruz. Ya. Çekil kenara. Ortalamış geliyor ya. Bak 3008'e gelmiş. Buralarda çok fazla İstanbullu olur. İstanbul'dan çok fazla göç eden var buraya. Yani göç etmiyor aslında da buraya yazlık gibi kullanıyor açıkçası. Sevilir buralar. Sapanca'dan sonra biraz daha uygun olduğu için tercih ediliyor. Ama doğası filan bizim buranın çok güzeldir ya. Evet, bundan sonra arkadaşlar tali yol var. Hadi biraz daha gideyim. Böyle yollar pek sevmiyorum. Bir de yolun ucu nereye çıkacak onu bilmiyorum. Adamın evine mi gidiyoruz acaba? Birazdan döneriz. İşte buraları amorokla geleceksin böyle, tamam mı? Dağ taş dinlemeden vuracaksın arabayı. Gireceksin şöyle mesela. Millet offroad'lu yer arıyor. Al, bizim buralar hep offroad. Ben buradan döneyim. Biraz önceki yola en azından düzgün bir yoldan dönelim. Evet. Devam edelim. Bak, fark ediyorsanız bu kadar bozuk yerlere girmemize rağmen arabanın içinde trim sesi yok. Bu konuda çok seviyorum Passat'ı. Hiçbir yerinden trim sesi gelmiyor benim arabamda. Maşallah var. Sonra 2 gün sonra trim sesi çıkmasın. Ben de acayip böyle huylu, pimpirikli adamım. Burası neymiş? Camiymiş. Köyün camii. Wow, güzel oldu. Böyle incik yaptık ya. Burası güzel bir eve benziyor ha. Böyle yeşillik gibi yapmışlar. Evet arkadaşlar, biraz önce de gördüğünüz gibi video bir anda kesildi değil mi? Niye kesildi? Çünkü kamera kaydetmemiş. Ondan sonra durmuş. Ya GoPro Hero 8 aldım. Böyle bir şeylerle karşılaşmayayım diye. Isınmış, durmuş yani. Ben anlamış değilim ya. Ne diyeyim ki? Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Bayağı bir şey de anlattım yani. Ben 10 dakika bir şey anlatmışımdır. Bak, yakıtımız 9.5 oldu. Biraz da burada gezelim. Şöyle ucunu göremediğim yerlerde dikkat ediyorum, korkutuyor beni. Bir de bak bu çamurlar. Nasıl araba kayıyor biliyor musun? Acayip kayıyor hem de. Çamur berbat bir şey ya.
Karda bu kadar kaymaz. Buralarda fabrikalar var. Şöyle gezelim, dolaşalım yeşilliğin içinde. Siz de evde sıkılmışsınızdır şimdi. Bilmiyorum, bu videoyu çektiğimde karantina yoktu ülkede. Bence paylaşacağım zaman olacak. Bana öyle geliyor. Yani haberler o şekilde hep. Karşıdaki eve bakın. Adam nereye ev yapmış ya? Uçurumun ağzına nasıl bir ev ama, çok güzel değil mi ya? Şimdi oranın manzarası nasıl olur? Bizim buranın manzarası çok güzel oluyor. Yani böyle boğaz olunca 2 tane dağ var tam böyle. Ortadan Sakarya Nehri geçiyor. O yüzden insanlar buraya çok rağbet ediyor. Mesela hep buralar bu yerlilerin evi değil. Emin olun yani. Burası aynı şekilde yerlilerin değil. Bizim traktör gidiyor. Ya manuelde bu yollarda çok seviyorum ya. DSG de güzel de. Şimdi bak, DSG burada patır patır atacak, tamam mı? Abi benim canım gidiyor ya. Sanki böyle hani zarar görüyormuş gibi geliyor bana. Ben biraz hissediyorum, pimpirikli bir adamı. O bana kötü hissettiriyor. Yoksa tabii ki DSG burada benden daha hızlı atar belki de. Burası da yukarı köyler böyle. Bak oraya bile yapmışlar. Şuraya bak. Ta yukarıda. Ben bayağıdır gelmiyorum buraya. Çok büyük. Çıkalım bakalım. Buraya yeni cami yapıldı. Bak bu evlerin yanında bizim de tarla var ha. Aslında bu yol tarlalara giden bir yol. Buradan sonra birazdan zaten tali yola dönüşecek. Oraya girmeyeceğim. Şimdi burada arabayı kirletmenin bir şey olmaz da. Bir bayır var aslında, oradan inmek lazım ama bayağı kayar diye düşünüyorum. Bayağı dik böyle, traktörle falan zor çıkıyoruz oraya. Ya güzelim video gitti ya, vallahi canım sıktı. Arkadaşlar bu arada kanala abone olmayı unutmayın. Ben böyle biraz söylüyorum ama işte ne kadar çok abone olunca, aslında abone olması izlenme anlamına gelmiyor, biliyor musunuz? Yani çoğu böyle yüksek aboneli 100 binlik kanallardan çok daha fazla izleniyoruz. Ancak abone olunca algı olarak güzel gözüküyor. Şimdi hani ben sayede bu şekilde gezmiyorum. Test arabası isterken de mesela onun etkisi büyük oluyor. Ya amacım ilk başta bir 100 bin olmak tabii ki. Nasıl yeşillik ama. Dacia'ya gelmiş buraya. Dacia'nın jantlara bak. Güzelmiş ha. Düşmüş Dacia'ya. Dur ben şunu kontrol edeyim, kaydediyorum ama vallahi bu sefer çıldırırım artık yani. Heh, Allah'tan kaydediyor. Ben size ne anlatmıştım ki yol boyunca, unuttum ya. Bir daha aynı şeyi anlatamıyorum da bir de. Bu aralar böyle sürüş videoları çekeceğim. Özellikle gece çekmek istiyorum. Gece kameranın kalitesi düşüyor. Bak Hero 8 diyorum ya, şu anda alabileceğiniz en iyi GoPro bu. Yani aksiyon kamerası bu. Kafaya takabileceğiniz bu. Ama o dahi geceliğin böyle aşırı güzel net çekmiyor. Zaten bizim internetler 4K'ya izin vermiyor. 4K çeksem de, çekiyorum çoğunu 4K ama çevirirken 1080'e çeviriyorum. Bu sefer de yükleyemiyoruz 4K'yı. Ben nasıl yükleyeceğim 3 MB 4 MB internetle? O yüzden 1080'e mecbur kalıyoruz. Belki 4K'da güzel gözükebilir. Aydınlık gözükebilir. Bu yol çok güzel ya, bak şimdi. Bayağı. Ben burada eskiden inerken var ya, öyle korkardım ki frenler patlayacak diye. Bizim Toros'ta. Çok dik burası, yani videoda gördüğünüzden daha dik hatta.
Bu Mazda ile buralarda böyle offroad yapmıştık. Onu da izleyebilirsiniz. O daha keyifli. Şuradan girmiştik mesela, ben bunları giremiyorum oraya çünkü kayıyor. Efsane kayıyor. Bir kere girdim. Bak size abartmıyorum. Arabanın ESP'si böyle pavyon gibi çalışıyor. Araba kafasına göre gidiyor. Bildiğin aşağı doğru kayıyorum. Frene basıyorum, işte frene bırakıyorum. Sürekli kayıyoruz. Acayip çamur vardı. Böyle en son tekerin altına bir taş geldi. Öyle durdu araba. Allah'tan yani o kadar yüksek bir büyük bir taş değildi ki şey olmadı. Arabayı çizmedi, şey yapmadı. Onu indim, çamurun içinde çektim. Çıkardım, sonra indim aşağıya. Ulan var ya, ne dert ya. Ama bak, o OBD11'da XDS sistemini kesinlikle açın. Önceki videoda da bahsettim. XDS sistemi harbiden işe yarıyor. Normalde kafadan açıp sonra ESP'nin gireceği yerlerde kafadan açmaya fırsat vermeden hemen tık 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 frene yapıyor. Böyle hissediyorsunuz zaten ayağınızın altında. Gaza bassanız da gazı yemiyor. Böylece aracı açmadan o virajda gidip dönebiliyorsunuz. Yoksa öbür türlü hep açıyor. Bak şu anda o... Bak ciddi söylüyorum. Burayı normalde böyle kafadan açarım, tamam mı? İyice duvara yaklaşırım, öyle dönerdi. Şu anda çok çok rahat döndü. Kesinlikle söylüyorum size. Deneyin bunu. Ve ekranda mesela ESP'nin lambası da yanmadı. Yani arka plana çalışıyor. Bu sürekli böyle ışıklar yakarak yapmıyor. Köyün içinde biraz daha yavaşlayalım. Arkadaşlar videodan bu kadar da, devamını çekerim. Eğer ki hoşunuza giderse bu tarz yollar. Böyle yolları şimdi İstanbul'daki YouTube'cular bilmiyorlar, yani bulamıyorlar mecburen. Ben burada yaşadığım için çok şanslıyım aslında. Kendimi bu konuda şanslı hissediyorum. Hemen 5 dakikada böyle yerlerde dolaşabiliyorum. Sizlere görüntü aktarabiliyorum. Umarım siz de beğeniyorsunuzdur. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize dikkat edin bu korona hastalığından. Seviliyorsunuz. Görüşürüz. Bu arada her zaman ellerinizi böyle dezenfekte edin. Herhangi bir yere dokunduğunuzda. Arabanın içinde çok fazla lazım değil de birine dokunduğunuzda hemen hiçbir yere dokunmadan. Çünkü böyle birbirinin sırayla gidiyor. Direksiyona dokunuyorsunuz, direksiyondan gidiyorsunuz, kapıya dokunuyorsunuz, eve dokunuyorsunuz derken her yere yayılıyor. Böylece herkese bulaşıyor. O yüzden olabildiğince sürün. Benim direksiyon parladı, görüyorsunuz, hep bunun yüzünden. Ama işte şeyden sonra temizleriz bunu. Mega Art'a götürdüğümüzde her yeri temizleriz. Görüşürüz.